Endonezya gezimiz Bali'den devam ediyor. Bali'deki son otelimize geldik. Maya Ubud Resort. Otel çok güzel. Burada bir ufak havuz var. Tabii havuz tamamen size özel. Wow. Sabah kalkıp burada oturduğunuzu düşünsenize. Otelin bu manzarası resmen tablo gibi. Buradaki kahvaltı şekillerinden biri de kahvaltıyı havuzda veriyorlar. Şimdi hazırlayacaklar. Havuza koyacaklar. Hani normalde havuza girip yiyorlarmış da benim öyle bir olayım pek yok. Ben dedim illa göstermek istiyorsanız hazırlayın. Videoda gösteririm. Sonra ben yine masaya alır yerim. Öyle yapacağız. Bu tamamen şu an göstermelik. Hani bunu da gösteriyorum çünkü burası balayı oteli genelde. Bali'deki otellerin çoğu böyle. Böyle kahvaltı yapmak isteyen takipçilerimiz de olabilir. Belki ileride ben de yaparım. Neden olmasın? Şu an sadece o modda değilim. Bende yalan dolan abartı yok. Gördüğünüz gibi. Bütün işin arka planını gösteriyorum. Ben artık kahvaltımı yapayım. Kaldığımız yerin şu güzelliğine bakar mısınız ya? Otelden çıkıp güne başlıyoruz. Öğle yemeği için yerel bir restorana geldik. Yine gördüğünüz gibi el yıkamadan içeri almıyorlar. Tabii ateşle ölçüyorlar. 36,5. Terima kasih. Halil çalışıyor yine. Çok çalışkan çocuk. Adama selam verdik, boşta çıktık, iyi mi? Buranın manzarası çok güzel ya. Yemeği yine biz sipariş etmedik. Hazır geldi. Yarım ördek var. Soslar var. Burada da tavuk derisi var. Bunu dün yedim. Tadı bir mayhoş, değişik. Ben sevdim bunu. Yine yerim ondan. Normalde bu pilavı çok tercih etmiyordum ama yedim bu sefer. Bir şey daha göstereceğim. Şu pırasa gibi olan şeylerin ucuna tavuk koymuşlar ve hani bizdeki şiş kebap tarzı yapmışlar. Bu da güzeldi. Ördek ama daha önce yediklerime göre çok güzeldi ya. Uzak Doğu'da sosluyorlar falan, çok sevmiyordum. Bu bayağı lezzetliydi. Şimdi üstüne bir soda, sonra da kahveyi hak ettik. Double espresso söyledim. Kahve tabi buralarda güzel. Daha şimdiye kadar hiç kötü bir kahve içmedim. Yemeğimizi yedik. Bu arada buralar pirinç tarlasıymış. Yemek yediğimiz yerin girişinde bir galeri vardı. Oraya geldim de. Yani bu tablonun bir tanesinin yapımı 6 aydan fazla sürüyormuş. Çok güzel işler var gerçekten. Bunu beğendim ama fiyatına $10.000 dedi. $10.000'dan kapıyı açtı. Mesela bu da bayağı ince işçilikle yapılmış. Yaklaşık 8 ay sürüyormuş bunu yapmak.
Bunları yani rulo yapıp getirebiliyorsun ama tabii burada biraz değil, bayağı fiyatlı. Bu restoranın önünde de yine ufak bir tapınak var. Bu tapınak kültürü hani evlerde bile var. Zenginse daha büyük tapınak yaptırıyor. Yoksulsa ufak bir tapınak yaptırıyor evine. Buradaki Hindulardaki gelenek, inanış böyle. Fil tapınağına geldik ama içeri girmek için öncesinde yine bu kumaşları belimize sarıyoruz. Tapınak aşağıdaymış. Şimdi üstten bir böyle bakıyoruz, sonra aşağı ineceğiz. Asıl tapınağımız şu mağaranın içinde. Birazdan oraya gideceğiz. Ama orada ibadet yapan din adamları öncesinde bu havuzda yıkanıyormuş. Yıkandıktan sonra o mağaraya gidiyormuş. Şimdi içine girip bakacağız ne var ne yok. İçeri girerken yine ayakkabılar çıkartılıyor. Yerler temiz mi derseniz değil. Yoğun bir tütsü kokusu var. Bu da bağış kutusu. Tapınağın böyle 3 tane bölgesi var. Üçünde de ayrı ayrı böyle simgeler var. Şimdi buraya niye fil tapınağı demişler diğer yandan, onu da anca öğrendim. Bu aşağıda bir nehir var. Nehirin adı Fil Nehri'ymiş. Tapınağın ismi de oradan geliyormuş. Yine yağmura yakalandık. Ama o yeşilliği bol olan yerler tam fotoğraflık, videoluktu. Herhalde bu kadar tapınak yeter. Şimdi sonraki uğrak yerimize gidiyoruz. Maymun ormanlarına geldik. Burada maymun çokmuş, isminden anlaşılacağı üzere. Ve maymunlar da hani bazen agresif olabiliyormuş. Çok göz göze gelmeyin. Hani onlara yiyecek vermeyin diyorlar. İçeride bir de bir tapınak da varmış. Otelimiz de buraya yakın. İşte gelmişken buraya da uğruyoruz. Yine yağmurlu bir havada Bali'de gezerken buradan şunu tekrar söylemek istiyorum. Kasım ayında Endonezya'nın hani güzel sezonu değil. Eğer yağmuru sevmiyorsanız ideali Nisan, Mayıs civarıymış. Always left hand side ya, left hand side ya, left hand side. Ini jalan naik ya. Açıklamama gerek yok. Fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Yalnız ormanın içi böyle gelip burada vakit geçirmek için çok güzel. Hani bizim program biraz yoğun olduğu için ne yapıyoruz? Böyle yere gelip fotoğraf, video çekiyoruz. Hızlı hızlı hemen oradan ayrılıyoruz sonraki gezeceğimiz yere. Aslında böyle gezmeyi çok sevmiyorum. İmkan varsa buraları sakin sakin, yavaş yavaş gezmek en güzeli. Burada bir kafe varsa gidip orada oturup kahve içmek, 1-2 saat takılmak tercihim ama bu seferlik böyle. Ya, đó mình sẽ bantuan deh. Yang cair nó pensiun nih go. Tadi sen Burada görevli var. O da onun için bekliyor ondan.
yemek verir diye. Şu ağacın güzelliği. Vay be. Paylaşmazsan öyle düşürürsün işte. Arkada muz veriyor kadın. Görevli burada. Orman da gerçek orman ama hani öyle lafta değil yani. Tapi bawah ada poolnya, ada restorannya di bawah, ada spa di bawah. Maymun ormanlarını gezimiz de bitti. Ubud merkeze geldim. Dükkanların bazıları kapalı ama artık olanlarla yetineceğiz. Bir bakacağım ne var ne yok. Salgından dolayı turist olmadığı için dükkanlar genelde sabah 10'da açıp öğlen 2'de kapatıyormuş. Yani turistler de ancak önceden buraya gelen sırt çantalılar salgından sonra burada kalmak istemişler. Ülkeden çıkmamışlar. Hani öyle çok az yabancı var. Onun için Bali'de hayat çok akıyor diyemem. Mesela açık olan bir dükkana giriyorum. İlk sordukları şey Endonezya'ya ne zaman geldin? Aha. Neyse konumuza dönelim. Endonezya'ya ne zaman geldin diyorlar. Diyorum işte bir hafta önce geldim. Açıldı mı sınır diyorlar. Hani böyle bir iştahla soruyorlar. İnsan tabii üzülüyor bir yandan da. Her yer kapalı gördüğünüz gibi. Burası en turistik yerlerinden biri. Bali'nin Ubud şehir merkezi. Hani incin top oynuyor derler ya, maymunlar cirit atıyor. Gülüyorum ama dediğim gibi üzücü bir durum. Burada da bayağı değişik şeyler vardı. Şu hoşuma gitti. Bufalo kemiğinden yapılma. Burada Sumatra bölgesi var ve orada Batak insanları varmış. Bu da onların takvimi, hala bunu kullanıyorlarmış. Adı da Batak takvimi. Bunu kaça aldınız derseniz yaklaşık $30. Şehrin göbeğinde böyle bir ağaç var. Yani maymun demek burada kedi gibi bir şey. Hiç ben kedi gördüğümü hatırlamıyorum ama eyvah şu geliyor. Gelmesini de istemiyorum. Agresif oluyorlar bazen çok. Ben gezmeye devam ediyorum. Yağmur bazen yağıyor, bazen duruyor. Ama ne yalan söyleyeyim yani. Kalabalık olmayınca, dükkanlar falan kapalı olunca çok öyle bir tadı olmuyor. Putu. Putu.
Ya. Putuyla bir saattir pazarlık yapıyoruz. Ne için? Şu bayağı hoşuma gitti. Horoz dövüşçüleri. Boyu da hani 1 metreye 80 santim falan. Bunu alacağım. Bu akrilik boya ile yapılan bir çalışma. Hani bayağı detaylı. Bunların fiyatını söylemeyi sevmiyorum ama çok soruluyor. Çok sıkı bir pazarlıkla 210 dolara bıraktı. Şimdi çerçeveden çıkartacak, rulo yapacak ve o şekilde götüreceğim. Artistin bunu yapması yaklaşık 1-1,5 ay sürüyormuş en az. Mesela şu çalışmayı da göstermek isterim. Çok fazla detay var. Bu gibi şeylere ise 10.000 dolardan kapıyı açıyorlar. Hani parmağımdan bu boyutu anlayabilirsiniz. Tabloda yani 1,5'a 1 metreden biraz daha fazladır. Bu şekilde paket yaptık ve böyle gideceğim. Terimakasi. Horoz dövüştürme geleneği buralarda biraz hala var. O sebeple resimlere de yansıyor. Hatta şu an bile, yani günümüzde bile horoz yarışları, horoz dövüşlerinin yapıldığını duydum ama çok öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Gezmeye devam ediyorum da açık yer bulmak çok kolay olmuyor. Merkezi de böyle gezdim. İyi kötü. Hem sevdiğim bir iki şey aldım. Gelmişken görmek lazımdı. İyi oldu yani. Ben ekipten ayrıldım çünkü. Normalde ekip öğleden sonra oteldeydi. Ben biraz çıkıp gezeyim dedim. Böyle devam ediyorum. Artık Endonezya gezimiz bitmek üzere. Bali'deki son günümüz. Otelden çıkışı yaptık. Biraz da böyle hediyelikçileri dolanıp ilk havalimanına gideceğiz. Son gün güzel bir öğle yemeği yedirelim dediler yine. Bu yemekler Batı Sumatra bölgesine hasmış. Padang bölgesinden. Genelde de acılı olurmuş. Yumurta var, tavuk var. Şu kabak olabilir. Daha önce yedik. Karides var. Anlayabildiğim bir de şu ya patlıcan ya kabak. Bu da masadaki en önemli güzel yemek diyor. Rendang'mış adı. Acılı bir etmiş. Deneyeceğiz bakalım. Bu rendang'ı bir deneyeceğim. Bunu çünkü bana Endonezya'ya gelmeden önce de söylemişlerdi ye diye. Yoğun ve soslu acılı bir et. Ama lezzetli. Hani görüntüsü sanki ciğer gibi ama değil. Pilavı böyle yerseniz hiç tadı tuzu olmuyor. Yanında soslar getiriyorlar. Mesela şu yemeğin sosunu böyle alıp pilavın üstüne döküyorsun. O zaman pilav daha bir lezzetli oluyor. Bu patatesli bir şey. Bu da lezzetli. Ama favorim bu. Rendang. Rendang. Yemek güzeldi ama ne yalan söyleyeyim çok aç değildik öyle hani istekli yiyemedik. Yalnız favori yemek rendang'tı. Daha önce de yememiştik onu. Son gün yediğimiz iyi oldu. Şimdi bir ne yapacağız? Bir
alışveriş yapılacak yere gideceğiz. Sonra da havalimanına. Kristina adında bir ufak alışveriş merkezine geldik. Bu vakti burada değerlendireceğiz. Çekmeye değer bir şey olursa da çekeceğim. Kahveden tutun da alınacak birçok şey var. Hatta Kopi Luwak kahvesi de var. Bu fotoğraftaki hayvanın dışkısından yapılan bir kahve. Daha önce bununla ilgili ayrı bir video paylaşmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Alışveriş merkezinde benlik pek bir şey yok. Orada dolanmak yerine buradaki kafeye oturdum ve bir affogato söyledim. Affogato'yu ben bazen yapıyorum, takipçiler bilir. Dondurma, bu da bildiğiniz espresso. Bunu böyle yiyorsun ya da içiyorsun diyeyim, çok güzel. Bunu yiyip biraz Endonezya hakkında bahsedeyim. Endonezya hakkında konuşayım size. Normalde Türk vatandaşlarından vize isteyen bir ülke değil. Ama şu an salgın dolayısıyla ülke turiste kapalı. Ben ya da biz nasıl geldik buraya? Daha önce söylediğim gibi Endonezya'daki, Türkiye'deki Endonezya Büyükelçiliği Konsolosluğu'nun organize ettiği bir projeyle buraya geldik. Özel vizeyle geldik. Yani şu an siz isteseniz de gelemiyorsunuz maalesef. Ama hani en kısa sürede ülkeyi açmaya çalışıyorlar. Bilin ki her şey normal olduğunda Endonezya'ya vizesiz gelebiliyorsunuz. Biraz turist için ülkenin ucuz mu pahalı mı olduğundan bahsedeyim. Tabii bizi hep böyle güzel yerleri gezdirdiler. Ama ne zaman ki ara sokaklara, sokak yemeklerine dalıyorsun, o zaman fiyatlar tabii ki çok daha düşük oluyor. Ama güzel bir restorana gidersen fiyatlar Türkiye'den daha pahalı. Yani fiyat skalası çok geniş. Ama hani gözünüz kesinlikle korkmasın. Genel olarak baktığımızda Türkiye'den bir tık ucuz ya da Türkiye ayarında diyebilirim. Tabii biz önce Lombok Adası'na, daha sonra da Bali Adası'na ve o adaların civarlarına gittik. Oraları gördük. Yaklaşık 13-14 gün sürdü. Yani bu süre hiçbir şey değil Endonezya için ya da Bali için ya da Lombok Adası için. Sadece Lombok Adası'nı 1-2 ay gezebilirsin. Çevresinde o kadar çok yapacak atraksiyon var. Hani biz hepsinin biraz ucundan yapmaya çalıştık. Hani olur ya, Türkiye'den Bali'ye gelirseniz öyle 3-5 gün için kendinizi yormayın. O yola katlanacaksanız, o yolu çekecekseniz en az 2 haftanızı ayırın derim. Yemek konusunu da çok soran oluyor. Yemekleri şöyle söyleyeyim. Mesela Bali tarafı %90 Hindu, pek Müslüman yok. Yemeklerde helal, haram ayırt etmeniz gerekebilir. Ama Lombok Adası'nda ya da Jakarta taraflarında Müslüman nüfus ağırlıkta. Zaten Endonezya'nın 270-280 milyon popülasyonu var ve bunun %90'ı Müslümanmış. Yemek konusunda da hani tavuktu, etti, kızartmaydı, pilavdı. Ne ararsan bulabiliyorsun. Zorluk çekmeyeceğiniz ülkelerden biridir. Yemeklerin tadı da genelde iyi. Hani kötü demem ama böyle çok inanılmaz iyi böyle de diyemiyorum. Ortanın üstünde diyeyim genel olarak. Beni şaşırtan şey meyveler oldu. Her yerde iyi kötü meyve de yedik. Hani bir Tayland'la Filipin'le kıyaslarsam buradaki meyveler bana lezzetli gelmedi. Niye öyle anlamadım. Hani birçok yerde denedik bunu. Ama tabii bu meyvelerin tatsız olması biraz da şeyden. Biz şu an yanlış sezonda olduğumuz için meyveler de öyle çok lezzetli olmuyor. Biraz da hava durumundan bahsedeyim. Çünkü o da çok soruluyor. Şimdi biz buraya Kasım ayında geldik. Normalde Kasım ayı Endonezya'nın turist açısından gelinebilecek en kötü zamanlarından biri. Çünkü yağmurlu sezona denk geliyor. Hava hem çok nemli hem çok sıcak. Ama bir de bunun üstüne her gün neredeyse yağmur yağıyor. Hani deniz, kum tatili seviyorsanız Mart, Nisan, Mayıs arası en ideal aylarmış. Hani gelirken bunu dikkate alın derim.
Benim için hava durumu çok önemli değil. Yani ben o ülkenin her koşulunu görmeyi seviyorum. Onun için hani ben bu durumdan şikayetçi değilim. Bazen çok şiddetli yağmurlarda yakalandık. Ama ben onu seviyorum. Ama tabii sizleri de anlayabiliyorum. Kimisi bir yıl çalışıyor, 2 hafta izni var. Onunla da böyle gelip güzel güzel denize girmek istiyor, güneşlenmek istiyor. Onun için Mart, Nisan, Mayıs, hadi Haziran'ı da katabilirsiniz. Endonezya'da benim sevdiğim şeylerden biri, insanlar çok güler yüzlü. Hani bunu da ben biraz iklime bağlıyorum. Sıcak iklim insanları genelde böyle sıcakkanlı oluyor. Öyle olumsuz bir şey hiç yaşamadım. Tek tek çıkıp gezdim. Grupla da gezdik. Bazen şehir merkezlerine gidince bir şeyler satmaya çalışan ablalar rahatsız edici olabiliyor ama artık o kadar da olsun. Yani o kabul edilebilir bir durum. Bir de buraya ilk Lombok Adası'ndan başladık. Yani Lombok Adası Bali'ye göre daha az popüler. Ama orada gezmek benim gördüğüm hem bir tık daha ucuz hesaplı hem de böyle biraz daha yerel gibi. Çünkü Bali çok turistik olmuş. Endonezya'ya geldiğim için kesinlikle mutluyum ve buraya tekrar gelirim. Çünkü Endonezya'da 3000 küsür tane ada vardı. Yok, 13.000 küsür tane ada var. Yani gezilip görülecek çok fazla yeri var. Öyle birkaç ay buralara yetmez. İleride muhtemelen tekrar gelirim. Dönüş yolu da bir hayli uzun. Önce Bali'den Jakarta'ya, Jakarta'dan Doha'ya, Doha'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Samsun'a gideceğim. 4 uçak değiştireceğim. 24 saatten fazla bir yolculuk olacak. Onun için de ayrı bir video yapabilirim. Bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.